Bağımız TV'den herkese merhaba. Yine Kübra Hanım'la bugün somon DNA ile ilgili konuşacağız. Somon DNA ile ilgili merak ettiğiniz soruları net cevaplamış olacağız. Evet Kübra'cığım, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? İyi. Bu arada morları gayet güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Ben de mor giymek istedim ama böyle yani morardık şeklinde olmasın diye. Şimdi aslında yaz-kış uygulanan uygulamadan bahsedeceğiz. Somon DNA. Son dönemlerde çok popüler oldu, bir pik yaptı. Şu an hala o popülerlik oluyor. Somon DNA nedir? İlk önce bununla başlayalım. Şimdi somon DNA aslında hakikaten somon balığından elde edilen DNA parçaları. Biz poliklotit diyoruz bunlara. Evet. Asıl şeyimiz bu, molekülümüz bu. Ve bu ne yapıyor somon DNA? Aslında ciddi bir iyileşmeye uyarıyor. Evet. Löblaft aktivitesini uyarıyor. Yani aslında biz buna rejeneratif bir tedavi diyebiliriz kısaca. Peki somon DNA yaz-kış uygulanır diye bir uygulama var. Peki bunun uygulama seansları var mı? Cilt tipine göre ayırıyor musun seansları? Bunu neye göre belirliyoruz? Şöyle, somon DNA aslında herkese uygulanabilir. Evet. Ama dedim ya, biraz daha bu böyle iyileştirici, onarıcı. Yani 20 yaşlarda gelen bir medeniyet sana somon DNA yapalım diyor kişi, en azından benim yaklaşımımda yok ama normalde yapılabilir. Peki nasıl yapıyoruz? Genelde işte 21.000 aralıklarla veya aylık aralıklarla 3 seans yapıyoruz. Evet. Sonra cildin grubuna göre belki 2 ay sonra bir hatırlatma daha gibi gidebiliyoruz. Ama bu da yine birazcık daha genç ciltte farklı, olgun ciltte farklı. Cilt daha olgun, daha kırışmış, demiri kaybetmişse daha sık aralıklarla, daha çok seans uygulamakta fayda var. Bir de burada şöyle bir nüans var. Şimdi somon DNA diyoruz ama bir saf somon DNA içerikli ürünlerimiz var. Bir de bunun içerisinde işte o hyaluronik asit dediğimiz eklenilen elimler de var. Evet. Mesela hastanın daha çok neme ihtiyacı varsa işte o zaman hyaluronik asit artı somon DNA kombinasyonu tercih edebiliyoruz. Ama hastanın neme ihtiyacı yok. Sadece somon istiyoruz. Hyaluronik asit ya da nem desteği istemiyor. O zaman da saf somon DNA enjeksiyonu yapıyoruz. Peki saf somon DNA yaptığınız bir hastada ya da birisi sonuç olarak ne beklemeyi? Şimdi geldi somon DNA senin için uygun dedin ve somon DNA yaptırdı. Bu kişiler aynaya baktığı zaman ciddi ilgili nasıl bir sonuç beklemek? Şimdi öncelikle şu konuda anlaşalım. Mezoterapı evet çok güzel, çok seviyoruz ama bir mucize değil, bir mucize beklemiyoruz. Hemen yaptırdık ve cildimde hemen bir hızlı değişim beklemiyoruz. 5 yaş gençleştim gibi bir durum yok. Ama ne oluyor? Yaptık, bir hafta 10 gün içerisinde cildimde böyle bir aydınlanma, parlama etkisi görüyoruz. Birincil yetileri iyice ortaya çıkıyor. Zaman geçtikçe bu anlık etkiler azalıyor ama aslında orada derinin altında iyileşme sürecini biz tetiklemiş olduğumuz için aslında zaman içerisinde uzun vadede iyileşme sürecini devam ettirdiği için hastalarımız güzel yaşıyor. Aslında cilt altında yapılan uygulama cildi biraz gençleştirmiş olur. Zamanla gençleştirmiş. Zaman. Evet, dolayısıyla oradan başlayıp tekrar eski haline gelip ara uygulamalarında biz bunu sürekli o zamanı biraz daha yavaş geçmesini Güzel sağlamak. yaşamları sağlıyoruz aslında. Peki somon DNA yaptıran kişilerde reaksiyon olarak gördüğümüz bir şey var. Hani ya ben yaptım, somon DNA yaptırdım ama bu oldu. Reaksiyon gelişti. Böyle bir durumla karşılaşabilir. Şöyle, yani tabii ki her üründe var bu ihtimal ama bizim burada kullandığımız saf somon. Yani özel bir teknikte saflaştırılıyor. O yüzden aslında alerji görme ihtimalimiz çok minimum diyebilirim. Bir de az önce bahsettim ya, bir saf somon var. Evet. Bir de bazı ürünler var mesela kokteyl şeklinde. Bir sürü ürün. Tamam, ona geleceğim kokteyllerle. Tamam, onlar yanında Evet. olabilir ama bizim saf somon kullandığımızda hani bu risk çok minimum diyebilirim. Evet. Peki şimdi orada belki bizi izleyenler şunu soruyor olabilir. Şimdi herkes balık yiyor bu arada. İyi tabii. Tabii. Peki bu somon yesek aynı değil muyuz? Tabii ki somon yiyin zaten. Omega 3'ten dengeyici sağlığına hakikaten çok güzel bir etkisi var ama şimdi biz burada saflaştırılmış ve yoğunlaştırılmış bir ürün direkt cildimize enjekte ediyoruz. Yani inanılmaz bir fayda sağlıyoruz. O besinden tabii ki o kadar fayda olmayacak. Ama yiyin. Yesinler yani. Peki sürebilir miyiz? Hani yerin altında kalan yağ... Tamam, şaka yapıyorum da. Şöyle yiyin diyoruz. Yediğiniz Tamam. şeyi de sürmeyin. Tamam. Şimdi seansları konuştuk aslında. Yaklaşık 3 seans falan yapmakla ilgili. Peki seans diye 3 seans yaptı. Bunun etki süresi ne kadar sürüyor? Ne kadar süre sonra ek doz yapılması gerekiyor? 3 ile 6 ay diyebiliriz Aslında buna. Ya çünkü şöyle, biz burada kolajen sentezletiyoruz ya, kolajen sentezi 3. ayda maksimuma ulaşmış oluyorsa 6. aya doğru azalmış oluyor. İşte bu noktada tekrar devreye girebiliriz. Ama burada da işte genç, yani yaşlara göre bir ayrılık yine söz konusu oluyor. Burası tabii ki biz
yaşa, hastaya, cildine göre aslında tedavi yapıyoruz. değişiyor. Şimdi genel bir somon DNA etkisinden bahsediyoruz ama tabii ki bu spesifik olarak herkes de aynı etkiyi, aynı efekti göstermez. Yani bazısının cildinde gerçekten mucize yaratabilir ama bazısında %10 etkileyebilir aslında. Hani bu biraz da kişilerin cilt altındaki yara iyileşmesini uyarmak, bir kolajen aktivasyonunu uyarmak. Birileri gerçekten kolajen aktivasyonu veya sentezi çok iyi oluyorsa çok iyi sonuç alacaktır. Ama aynı sonucu herkeste beklemek de yanlış olur bu arada. Yanlış olur. İşte o noktada devreye giriyor. Birazdan konuşacağız ama işte cihazlar devreye girecek. Evet, şimdi gelelim oraya. Somon DNA'yı diğer uygulamalarla kombin edebilir miyiz? Atıyorum dolguyla, botoksla, diğer mesoteplerle kombin edebilir miyiz? Her şeyle kombine edebiliriz. Hatta işte bahsettik ya mesela daha olgun bir cilt, daha çok tedavi ihtiyacı var. Ama işte bunlarda mesela cihazlarla, enerji bazlı cihazlar görüyoruz ya, fonksiyonel lazer, umurdan bir frekans gibi. Bunlarla kombinlediğimizde somon DNA esidat etkilenmediği için aslında çok daha güzel etki almış oluyoruz. Hani keşke her hastada kombinleyebilsek diyorum ben. Onun haricinde dolguyla botoks hepsini aynı anda yapabiliriz. Hani şöyle bir nüans var. Hastamız üstünde bir diyet botoksumuzu yaptı. Onun üzerine somon DNA enjeksiyon yapmıyoruz. Neden? Çünkü botoks etkisini azaltabiliyor. Sadece buna dikkat ediyoruz. Onun haricinde hepsini komple bir şekilde yapabiliyoruz. Peki hemen bu tersiye bağlı. Somon DNA yaptı sonra botoks yaptı. Olur, çok güzel olur. Yani efekt olarak bir... 10 kişilik sıkıntı Tamam, yok abi. sıkıntı yok. Onu yapabiliriz. Tamam. Evet, şimdi cihazlarla kombinasyonlarından da şimdi sonra cihazlarla kombin ediyoruz daha çok diye. Bence burada en büyük efekti aslında bir travma yaratmak orada. Yani bu somon DNA'nın işe yaraması için, daha doğrusu bir kolajen aktivasyonu için bir yerde bir savaş olması lazım. Savaşı yaratacak sana tabirse cihazların orada bir travma bir savaştır. Bunlar da besin. Oradaki işte askerler gelecek bu besinleri kullanıp daha fazla. Daha da güzel, çok güzel anlattın. Evet, Aynen öyle. daha fazla orada oluşturacak, kolajen oluşturacak. Aslında bir savaş alanı yaratmak için de cihazlar daha efektif. Bunda da özellikle mezoterapide iğneli uygulamalar, iğneyi batırdığımızda o da bir savaş oluşturuyor aslında. Evet, travma oluşturuyor. Bu efekti de başlatma şeyi o. Travmayla beraber orada bir reaksiyon başlıyor. Tabi bu iğneyi ne kadar çok batırırsak, mezoterapi değil ama cihazlarda bunu yapıyoruz. Dolayısıyla orada o kadar çok kolajen üretmek için aktivasyon sağlıyor. Tabii kontrolde yapıyoruz bu. Tabii yani o zaten cihazların o bizim kontrolümüzde. Hastanın cildinin kalınlığına göre, işte ince kalınlık tipine göre, ona göre hem enerjiyi hem de iğnenin derinliğini ayarlıyoruz. Evet, bence gayet güzel anlattın bu arada. Şimdi somonla ilgili halkında bir burada oldu, bir mucize olarak hani gene tabii popüler oluyor bir ürün. Ben gelip bunu yaptıracağım diyor. Burada önemli olan sizin ne yaptırmak istediğiniz neydi? Sizin cilde uygun mu değil mi diye onu belirlemek lazım aslında. Bazen işte burada duyuluyor işte atıyorum bu videoyu izliyorlar, başka birini izliyor, popüler hale geliyor, ben gelip bunu yaptıracağım diyor. Aslında cildi için uygun değil. Sonuçta alamadığı için belki mutsuzluğu, o istediği efekti olmayınca mutsuzluk yaşıyorlar. O yüzden biraz doktorunuza bırakın diyoruz. Hani cildinizi, analizini işte gittiğiniz doktora bırakın. Size en uygun tedavi yapacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Yani güzel bu arada. Herkese yapılabilir dediğim gibi ama mesela hastanın dolguya ihtiyacı var. Evet. Hacim kaybı var. Yani ona istediğiniz kadar somon DNA enjeksiyonu yapalım. Hastayı tatmin edemeyiz aslında. O yüzden birlikte bir yol haritası çizmek en güzeli. Evet, birazdan uygulama yapacağız. Uygulamada eline sağlık şimdiden gayet güzel uygulamalar yapıyorsun. İğneyle falan böyle hani insanların bana da batır diyesi geliyordur belki. Şimdi somon DNA uygulamasında özellikle dikkat edilmesi gereken bir şey var. Yok, normal mezoterapi aslında intradermal enjeksiyon uyguluyoruz. Bazen hastalar römatiktik iğne istemiyorlar ya da kanal morarma olsun istemiyorlar. Bazı somon DNA formlarında kanülle de cilt altına uygulayabiliyoruz. Böylece daha minimal kanal morarma oluyor. Bir de şeyden bahsetmedik ama biz somon DNA sadece vücut için değil aslında. Göz çevresinde kullanıyoruz, saç içinde kullanabiliyoruz. Yani aslında kullanım alanı da çok geniş. Her bölgeye spesifik çok güzel somon DNA ürünleri de var. Yani o yüzden de kullanım yelpazesi çok güzel ve geniş aslında. Evet, yani şöyle ama çoğunlukla tabii bir reaksiyon olduğu için cilt olan her yerde aslında uyanabiliyor. Ama yüzümüzün en çok veya işte vücudumuzun en çok yaşlanan kısımları güneş gören kısımlar oluyor. Bunlar ise işte yüzümüz, elimiz, ondan sonra dekolte bölgesi, oralar var. Aslında uygulamalardan her bölge uygulanabiliyor. Bence çok
güzel bir ürün bu arada. Tabii kombinasyonla beraber daha da ileri hale getirebiliyoruz bu ürünü. Evet, somon DNA ile ilgili anlatacaklarımız bunlar. Birazdan uygulamaya geçeceğiz. Uygulamada görüşmek üzere. Şimdi hastamıza bu tarafını sildik. Böyle silerek tek tek yapacağız canı daha acısın diye. Şu anda içerisinde somon DNA ve hyaluronik asit içeren güzel bir mezoterapi yapacağız. Daha önce de yapmıştık. Oldukça memnun kalmıştı. Amacımız cildi uzun vadede kalitesini arttırmak, kolajen sentezini arttırmak ve anlık olarak ışıltı ve parıltı sağlamak. Oldukça ince uçlu iğneler kullanıyoruz bu arada. Yaklaşık 1 santim aralıklarla klasik intradermal mezoterapimizi yapıyoruz aslında. Evet, hastamızın bugün somon DNA mezoterapisini uyguladık. Oldukça ince uçlu iğnelerle intradermal mezoterapi şeklinde uyguladık bugün. Hani burada da görüyorsunuz işlemden sonra hastalarımız böyle minik küçük kanamalar oluyor ama onlar da hızlıca toparlıyor. Hastamız bol bol arnika sürecek, güneş kremi uygulayacak. Bugün çok su değdirmenizi istemiyoruz, ona dikkat ederiz. Onun haricinde işlemimiz bu kadar. Aklınıza takılan sorular olursa mutlaka yorum olarak yazın, biz cevaplayalım. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar efendim. Kendinize iyi bakın.